İlk radyo sinyalinin yayınlanmasından bu yana geçen 122 yılda radyo iletişiminde kayda değer ilerlemeler kaydettik. Öyle ki artık dünyanın herhangi bir noktasından anlık iletişim sağlayabilecek konumdayız. Peki sizce bu durum dünya dışı iletişim için de geçerli mi? Evrenin geri kalanıyla olan iletişimimiz bu kadar kolay ve zahmetsiz mi? Bugün sizlerle birlikte evrene yaydığımız radyo sinyallerinin ulaştığı mesafeye göz atacak, bu mesafe içerisinde yaşam barındırabilecek yıldız sistemlerini ziyaret edecek ve olası medeniyetlerin izlerini araştıracağız. Gelin yolculuğumuza zaman kaybetmeden başlayalım. Radyo sinyalleri boşlukta ışık hızında yayılır. Bu, saniyede yaklaşık 300 bin kilometrelik bizim için yüksek ancak kozmik ölçekte oldukça düşük bir hıza denk gelir. 300 bin kilometre hızla ilerlemek, algılarımızın ötesinde gibi görünse de kozmik ölçekte ışık hızında seyahat etmek bir karıncanın adeta kilometrelerce yolu kat etmesine benzer. Evren o kadar büyük ve o kadar uzak mesafelere sahip ki ışık dahi bu mesafeleri kat etmek için milyarlarca yıla ihtiyaç duyuyor. Peki sizce 100 yıla aşkın süredir yaydığımız sinyaller bu devasa boşlukta nereye kadar ulaştı? Gelin yakından inceleyelim. Bilim insanları şu ana kadar insanlık tarafından yayılmış bütün radyo sinyallerinin yaklaşık 200 ışık yılı çapındaki bir alana yayıldığını tahmin ediyor. Bu değer olabilecek en iyimser değer. Çünkü pek çok sinyal daha iyonosferden geçerken bile yoğun bir bozulmaya uğruyor ve gücünü kaybediyor. Unutmayın, henüz sadece atmosferden ayrıldık ve buna rağmen sinyalin büyük bir kısmı bozuldu ve gücünü kaybetti. Ancak hala almamız gereken 200 ışık yılı çapında bir yol var. Yaydığımız sinyaller bu 200 ışık yılı boyunca yüzlerce farklı etkiye maruz kalacak. Örneğin sadece Güneş sisteminden ayrılırken bile Güneş'in yoğun radyasyon akımıyla yüzleşecek ve bozulmaya uğrayacaklar. Ancak radyo teleskopları tarafından kasıtlı olarak evrenin belirli bölgelerine yollanan sinyaller genellikle yüksek frekansta oldukları için diğer sinyallere kıyasla daha uzun süre korunabiliyor. Bu durum elbette sinyalin gücüyle doğru orantılı. Sinyal ne kadar yüksek frekansta olursa o kadar uzak mesafelere seyahat edebilir. Mevcut teknolojimizi göz önüne aldığımızda henüz ışık hızından daha yüksek hızlara erişebilen bir iletişim sistemine sahip değiliz. Bu sebeple elimizdeki en iyi radyo teleskoplarla dahi yollayacağımız bir sinyal en fazla ışık hızına ulaşacak. Örneğin 1974 yılında Arecibo radyo teleskobu tarafından yollanan Arecibo mesajı M13 yıldız kümesine yönlendirildi ve hedefine ulaşması yaklaşık 25 bin yıl sürecek. Mesaj ulaştığında içeriğindeki bilgiler yani DNA sarmalının, insan figürünün ve güneş sistemine ait bir şemanın bulunduğu veriler okunabilecek durumda olur mu bilmek zor. Ancak büyük ihtimalle olmayacak. Çünkü 25 bin ışık yılı boyunca seyahat edecek bir sinyalin gücünü koruması son derece düşük bir ihtimal. Şimdi gelin senaryoyu değiştirelim ve 25 bin ışık yılı yerine birkaç ışık yılı mesafeye bakalım. Örneğin Güneş sistemine yaklaşık 20 ışık yılı mesafede onlarca farklı yıldız sistemi ve öte gezegen bulunuyor. Bu yıldız sistemleri bizim için potansiyel birer hedef olabilir. Çünkü hem iletişim için oldukça yakın mesafedeler hem de bazıları yaşamı destekleyebilecek koşullara sahip. Bu durum elbette sadece bizler için geçerli değil. İletişim kurmak isteyebilecek diğer medeniyetlerin de ilk önce çevredeki yıldız sistemlerini seçmesi son derece muhtemel. İşte bu sistemlerden biri bizim için oldukça özel. Çünkü bizimle çoktan iletişime geçmiş olabilir. Bahsettiğimiz sistem Ross 128 yıldız sistemi. Ross 128 yıldızı Güneş'ten daha küçük ve daha soğuk yapıda olan M tipi bir kızıl cüce. Bu yıldız diğer pek çok yıldıza göre çok daha düşük aktiviteye sahip. Bu da yörüngesindeki tek gezegen olan 128b'nin yaşam için uygun bir ortamda bulunmasını sağlıyor. Ross 128b gezegeni ise Dünya'dan 11 ışık yılı uzaklıkta yer alan kayalık yapıda bir öte gezegen. Kütlesi Dünya'nın 1.4 katına eşit olan bu gezegenin yüzey sıcaklığı tahmini olarak 7 santigrat derece ve aynı zamanda yıldızının yaşanabilir bölgesinde yer alıyor.
Bu sayede sıvı halde suya da uygun bir ortam sağlıyor. Görünüşte diğer pek çok öte gezegene kıyasla yaşama fazlasıyla elverişli olan 128b umut verici bir gezegen. Peki sizce hepsi bu mu? Yani 128b'yi bu kadar önemli kılan şey yalnızca yaşama uygun olması mı? Bu gezegen aslında yaymış olduğu tuhaf bir sinyal ile birkaç yıl önce dikkatimizi çekmeyi başardı. Mayıs 2017'de evrene ilk seslenişimizi yaptığımız Arecibo radyo teleskobu Ross 128 yıldız sisteminden gelen ve tekrarlı yapıda olan bir radyo sinyali tespit etti. Sinyal 4.6 ila 4.8 GHz frekansları arasındaydı ve tam 10 dakika boyunca tekrarlayan bir yapıda kaydedildi. Sinyalin bu kadar dikkat çekici olmasının bir diğer sebebi ise dalga boyunun hidrojen çizgisine denk gelmesiydi. Hidrojen çizgisi, hidrojen atomlarının radyo dalgaları yaydığı bir frekans olan 21 cm dalga boyunu temsil ediyor. Bu değer bilim insanları için oldukça önemli çünkü bu sayede atmosferdeki suyun varlığına dair ciddi bulgular elde ettiler. Ayrıca öte gezegenlerin hidrojen 21 ışımasını doğal yollarla yapabileceği de daha önceden beklenmiyordu. Böylece sinyalin yapay olup olmadığıyla alakalı ciddi soru işaretleri oluştu. Şimdi bu sinyalin farklı bir medeniyet tarafından gönderilen yapay bir sinyal olup olmadığını birlikte inceleyelim. Hidrojen 21 çizgisi her ne kadar nebulaların yaydığı doğal bir ışıma olsa da yapay olarak oluşturulması da mümkün. Ancak bu yapıda bir sinyalin oluşturulması oldukça zor ve zahmetli olduğu için farklı bir medeniyetin izini taşıyor olabilir. Fakat bilim insanları sinyalin atmosferdeki suyun varlığına bir işaret olduğu konusunda hemfikir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi gezegenden gelen albedo yani yıldız ışığı yansıtma verileri doğrultusunda bu sinyalin atmosferdeki su moleküllerinden kaynaklandığı son derece yüksek bir ihtimal. Bu durumda sinyalin yapay olduğu ihtimalini ciddi şekilde azaltıyor. Her iki durumda da bu sinyal son derece önemli. Çünkü bu sayede gelecekte atmosferinde su bulunan gezegenlere dair çok daha kesin, net sonuçlar elde edebilir ve topladığımız verileri daha temiz bir şekilde analiz edebiliriz. Şimdi bir düşünün. Henüz 11 ışık yılı uzaklıktaki tek bir öte gezegeni dinledik ve ondan gelen sinyalleri yorumladık. Yalnızca bir öte gezegende dahi bu kadar çeşitli sonuçlar elde edebiliyorsak, evrenin geri kalanında kaç tane farklı yaşam formu ve uygarlık olabileceğini hayal etmek dahi heyecan verici. Bu keşifler evrende yalnız olmadığımızı ve farklı medeniyetlerle iletişim kurma olasılığımızın olduğunu gösteriyor. Şu ana kadar 75 farklı yıldız sisteminde yüzlerce farklı öte gezegene sinyallerimizin ulaştığı biliniyor. Bilim insanlarına göre bu gezegenlerin %25'i kayalık yapıda ve dünyayı iyi şekilde görebilen en az 508 farklı öte gezegen var. O halde herkes nerede? Açık bir yaz gecesinde şehirden uzak bir yerde kamp yaptığınızı hayal edin. Gökyüzü insan gözünün sınırlarını zorlarcasına açık ve net. Öyle ki tam üstünüzde hafif puslu, çoğunlukla mavi ve beyaz renklerden oluşan bir ışık şeridi yani samanyolu görünüyor. Yalnızca belli bir kısmını görebildiğimiz bu şeridin içinde yaklaşık 100 milyar yıldız yer alıyor. İnsan gözü bunların pek çoğunu seçemiyor olsa da oralarda bir yerlerde var olduklarını biliyoruz. Gezegenimizin de yer aldığı Avcı Kolu dahil olmak üzere sadece Samanyolu galaksisi 200 ila 400 milyar arasında yıldıza ev sahipliği yapıyor. Bu yıldızların en az %5'i Güneş ile benzer bir yapıda. Yani yaklaşık 5 ila 20 milyar arası yıldız Güneş kadar stabil. Gözlemlenebilir evrende yaklaşık 2 trilyon galaksi olduğunu biliyoruz. Bu galaksilerin her birinin en az 200 milyon yıldız barındırdığını varsayarsak evrendeki yıldız sayısı neredeyse 1 septilyona yaklaşıyor. Bu sayıyı elde etmek için ekrandaki gibi birin yanına tam 24 adet sıfır yazmamız gerekli. Tüm bu oranlar ve hesaplamalar bizi yine aynı soruya getiriyor. Herkes nerede? Bu soru bundan yaklaşık 70 yıl önce fizikçi Enrico Fermi tarafından da soruldu ve böylece ünlü Fermi paradoksu doğmuş oldu. Fermi paradoksuna göre evrende gelişmiş medeniyetlerin varlığı son derece yüksek bir ihtimal. Bu paradoks 13.7 milyar yıllık evrende
en azından bir medeniyetin insanlık ile karşılaşabileceğini öne sürüyor. Yani en kötü senaryoda bile şu ana kadar en azından bir medeniyetin izine rastlamamız gerekirdi. İşte aradaki bu çelişkiye Fermi paradoksu adı veriliyor. Bu tutarsızlıkların üzerinde çalışan birçok bilim insanı farklı teoriler ortaya atsa da bunları birkaç ana başlık altında toplayabiliriz. Bu teoriye göre evrende gerçekten yalnızız ve yaşam sadece dünyada oluşabilecek kadar eşsiz ve değerli. 13.7 milyar yıl boyunca var olmuş olan tek medeniyetiz ve bu da bizi eşsiz kılıyor. Bu teoriyi savunanlara göre dünya, yaşamın oluşabileceği tek gezegendi ve evrende bu koşulları sağlayabilecek başka bir gezegen yok. Bu teori ürkütücü olduğu kadar bir nebze de hayal kırıklığı yaratıyor. Aralarındaki mesafeleri milyarlarca ışık yılıyla ölçtüğümüz devasa galaksilerin bomboş birer toz, kaya ve hidrojen kümesinden oluşabileceğini düşünmek evrene olan belirsizliği de ciddi anlamda kırıyor. İnsanlık yalnızca 200 bin yıldır var olan bir medeniyet. Atalarımız bu gezegende yaklaşık 2,5 milyon yıl boyunca yaşamış olsalar da modern insanların geçmişi 200 bin yıl öncesine dayanıyor. Bu süre insan yaşamı ile karşılaştırıldığında muazzam derecede uzun olsa da kozmik ölçekte neredeyse görmezden gelinebilecek kadar küçük bir değer. Bunun yanında insanlık yalnızca birkaç yüzyıldır evreni gözlemliyor ve sadece 130 yıldır dinleyebiliyor. Var olduğumuz zaman dilimi evrende o kadar küçük bir aralığa denk geliyor ki daha gözlerimizi açıp etrafımızı keşfedene kadar diğer medeniyetler kendilerini yok etmiş veya çeşitli sebeplerden ötürü yok olmuş olabilirler. Geride bıraktıkları kalıntıları bulmak içinse önümüzde belki de milyonlarca yıl var ve biz sadece başlangıçtayız. Bu teoriye göre uzay birden fazla medeniyetle dolu. Ancak o kadar üstün bir teknolojiye sahipler ki algı sınırlarımızın ötesinde bir arayış yapmamız gerekiyor. Mevcut teknolojimiz bu medeniyetlerin izlerini bulmaya yeterli olmadığı için henüz bir temasta bulunamadık. Aslında bu teoriyi bir insanın karınca ile iletişime geçmesine benzetebiliriz. İletişim teknolojimiz o kadar ilkel ve o kadar basit ki belki de bizi zeki yaşam formu bile görmüyor olabilirler. Sonuçta radyo sinyallerine yani ışık hızına takılı kalan iletişim sistemimiz kozmik ölçekte son derece ilkel ve yetersiz. İnsanlık olarak uzaydaki yaşamı bizim gibi düşünen ve bizim gibi iletişime geçen medeniyetlerle sınırlandırıyoruz. Ancak belki de başından beri yanlış tarafa bakıyor, en temel ipuçlarını bile gözden kaçırıyorduk. Bugün uzaydan elde ettiğimiz çok sayıda radyo sinyalini doğal sinyaller olarak sınıflandırıyor, yapay olma ihtimalini göz ardı ediyoruz. Nebulalardan pulsarlara, kuyruklu yıldızlardan nötron yıldızlarına kadar çok sayıda farklı gök cisminden sinyaller aldık ve bunları doğal olarak sınıflandırdık. Ancak olası bir medeniyetin ne tür bir iletişim tekniği kullandığı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Tamamen varsayımlar üzerinden ilerliyor ve bizim gibi iletişim kurduğunu düşünerek adeta birer kopyamızı arıyoruz. İşte bu da farklı teknolojilere, farklı iletişim tekniklerine sahip medeniyetleri gözden kaçırmamıza sebep olabilir. Burada saydığımız 4 genel teorinin haricinde çeşitli bilim kurgu teorileri de yer alıyor. Örneğin bunların arasında uzaylı ırklarının var olduğu ve bunların dünya ile bilerek iletişime geçmediğini, hatta istilacı bir ırk olduğumuzu düşündükleri için bizden çekindikleri gibi iddialar da var. Açıkçası istilacı bir ırk teorisi aslında pek de yanlış değil. Ancak bu iddialar biraz daha komple teorisine doğru kayıyor ve bu sebeple yapmamız gereken şey bilimsel verilerden ayrılmadan akla ve bilime uygun teorileri üretmek. Hangi olasılığı ele alırsak alalım, şu ana dek hiçbir medeniyetle iletişime geçmediğimiz ortada. Bu yolculuğumuzda sizlerle birlikte dünyadan başladık ve Ross 128'e, ardından farklı bir medeniyet arayışı için evrenin en uç köşelerine doğru uzun bir seyahate çıktık. Elde ettiğimiz veriler ışığında farklı uygarlıkları keşfetmek için daha çok yolumuzun olduğunu öğrendik. Artık gökyüzüne her baktığımızda evrenin ne kadar büyük olduğunu değil de insanlığın ne kadar küçük olduğunu hatırlayacağız. Çünkü bu evrende sadece basit, mavi bir noktadan farksızız. Çalışmalarımı desteklemek ve bilimin herkese yayılmasına katkıda bulunmak için abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın.
Kendinize iyi bakın, bilimin ışığında kalın.